Selamünaleyküm efendim, herkese merhaba. Yeni güzel bir içerikte sizlerleyiz. Endonezya Palapo şehrinden kucak dolu selamlar. Şimdi Ekrem kardeşimle beraber ikinci günümüzdeyiz. İlk defa babayla konuşacak ve görüşecek. Hadi inelim, beraber eşlik edelim kardeşimize. Iya. Masuk. Saya lihat mobilnya dari sana sudah nanti kelewatan. Apa kabar bapak? Baik. Suami? Bapaknya Di rumah siapa? Iya. Di rumah bapak? Mari. Silakan. Burası yengemin eviymiş. Iya. Duduk. Silakan duduk. Monggo Klinis Indonesia. Ay maşallah, kardeşim beklediğimden fazla çıktı. Mana? Kalau di bawah itu rumah tempat keluarga di sana. Maşallah, besar di sini bagus. Ke rumah nenek. Rumah Nema. Rumah mama sana. Orası neresinin evi? Ya. Senin hatun değil mi? Buka masker apa? Sakit mi? Enggak. Bu, batok. Enggak, memang biasanya di sini kebanyakan Cuaca, orang biasa cuaca. pakai masker. He. Maske takmasının nedeni ne dedin? Enggak. Herhalde öksürük falan varmış. Flu. Iya. Sudah bicara Bapak Kawa ya. Ada di bawah sudah menunggu. Ya. Kantor. Jadi kita langsung ke kawah. Saya konfirmasi dulu Bapak Kawa, saya cek dulu legalizer buku nikah sama saya mau ada cuma apa-apa. Itu sementara ngomong juga ini nah. Tapi banyak orang ada buku nikah ada barcode problem. Kalau barcode dan buku nikah ada, cuma nanti dikoordinasikan di bawah. Tolong ya, terima kasih. Sehat inşallah Bapak. Iya, saya. Nama saya Bekir Önal. Saya dari Turki, tinggal di Indonesia, Jakarta. Tolong konfirmasi dulu apa-apa, tidak ada masalah, bisa bahasa Kalau Indonesia. saya Oh. Tiada nih di tuan. Makassar juga tinggal. Sini Ki. Oh. Di Makassar. Makassar. Iya, kalian di Makassar. Kerja siapa Pak? Hah? Kerja apa? Saya pensiunan. TNI. TNI. Tentara. Oh, maşallah. Baban emekli. Panas, bukan ini. Tidak ada masalah Ibu. Saya pensiunan. Ya, biraz orta yumuşatayım da açarım kamerayı efendim. Nanti di kamar mandi. Pintar. Ya. Mau ngambil di tinggal di sekolah. Iya. Selam. Di sekolah Ren. Tinggal di Ne sekolah. haber? Mana sendalku ini? Oma, mana sendalku? Syuting Oma, sendalku mana? video. Aduh, udah sekian. Kepyan nerede? Ya mandi baru mandi. Ada. Ada di sana gitu udah ini. Sampai jumpa. Hadi. Geliyorlar mı? Devletleri verdi mi abi? Ben de. Hadi. Kartu keluarga akta kelahiran. Ada semua. KTP kartu keluarga akta kelahiran ijazah semua di mana? Asli. Asli. Asli ada. Ada. Ayo Intan. Hadi gidelim. Bismillah. Evet. Yenge Hanım'ın ailesinin evinden ayrıldık. Şimdi nenesinin evine doğru gidiyoruz. O tarafta resmilik işlemler yapılacak demiş. Kavva yani evlendirme dairesi bu bölgede birazcık sorun çıkarıyormuş. O bölgede oranın kavvasıyla işlem yapacağız. Nasip kısmet diyelim. Şimdi Bekir niye Kavva'ya gidiyorsunuz? İşlemler tamam değil mi? Tamam aslında. Ama benim korkum şu, devamlı söylüyorum. Nedir abi? Alfabe hatası olsa dahi hiçbir şekilde kabul edilmez. Yani bir sayı, bir rakam, bir harf hatası dahi kabul edilmiyor. Hadi onu da geçelim. En büyük sorunlarından bir tanesi de evlilik cüzdanlarının içerisindeki barkodların çalışmayışı. Baba çok büyük bir problem. Yani siz Jakarta'ya gittiniz, barkodu okuttunuz, elçiliğe vereceksiniz. Okutmuyor. Elçiliğe veremiyorsunuz. Ne olacak? Büyükelçilik diyor ki size kardeşim git diyor. Tekrardan diyor evlendirme dairesine diyor. Orada yenisini çıkarttı ya da bir şekilde iletişime geç, onlarla bu sorunu çöz diyor. Onun için hani bu konu çok hassas bir konu. Gidelim işimizi dört dörtlük yapalım. Legalizelerimizi de alalım. Ondan sonra kafamız rahat olsun Allah'ın izniyle. Çünkü biz nikahtan sonra hemen yola çıkmak zorundayız. Zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı, Ekrem kardeşimizin işi gücü olduğundan dolayı.
Ekrem, mikrofonu sana uzatacağım. Nasıl hissediyorsun? Neler hissediyorsun? Nasıl gidiyor? Yani hani bu kısa süre zarfında çok şey yaşadım Bekir abi dedin. Evet abi. Ne hissediyorsun kardeşim? Abi şu an için bir problem yok gibi. Çok şükür her şey yolunda. Senin sayende o da. Nasip olursa biraz sonra bizim nikah mı kıyılacak şimdi abi? Nikah öncesi provalar. Ha, yapılacak. provalar yapılacak. Aynen. İkincisi de bir şey dedin sen. Değerli izleyicilerimiz de bilsinler. Hı hı. Dedin ki abi dedin, benim hanım benim için bir fedakarlık yaptı dedin ya. Ha evet Bu evet. fedakarlık nedir abi? Abi benim için fedakarlık okulunu bıraktı. Benim için okulunu bıraktı. Üniversite okuyordu. Yani bana olan sevgisini ne bileyim böyle ispatlamış oldu. Ben de dedim abi bu kızı yüzüstü bırakamam. Bir söz verdim ona. O verdiğim sözü de nasip olursa tutacağız. Geldik buralara. Yani yüzüstü bırakamazdım abi. Palapo şehri genellikle balıkçılık, tarım ve pirinçle uğraşırlarmış. Özellikle de bu şehirde yapacakları başka bir şey olmadıklarından dolayı bu mesleği herkes yapıyormuş. İnanılmaz bir balıkçılık ticareti dönüyor ortada. Aynı Labuha'da olduğu gibi balıklar yaşlanarak ölüyorlarmış. Enteresan bir yer. Kova mı burası? Aynen. Allah Allah. Vekilim. Amcasıymış abi. İnşallah. Öyle mi? Hadi bak. Devam et. Selamat dari PK. Selamünaleyküm baba. Sehat inşallah. Silakan duduk. Duduk. Biraz şu okalım. Aleykümselam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati rukun. Ya. Ada aturan pemerintah, kemudian ada aturan hukum dan aturan rukun menurut syariat agama. Ya, alhamdulillah dari negara Turki, kemudian Intan ini melengkapi dan kemudian Bir şekilde hallettik. Yine sonra konuşuruz. Bir şey öğrendik. Ekrem'in kaynanası Müslüman, Ekrem'in kayınbabası Katolik. Burada normal dediler. Ama Endonezya'nın yeni kanunlarına göre eskiden normalmiş, şimdi normal değilmiş. Onu söylüyorlar. Ya da buranın bölgesi mi, eyaleti mi nasıl yaptılar ben de bilmiyorum. Çünkü Hristiyanla Müslüman evlenmesi yasaktır diye kanunları var. Bunu kesin olarak söylüyorum. Yanlış bilgi vermek istemedim. Ben de şaşırdım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Suami kamu Katolik, ibu Müslim. Elhamdülillah. Yani farklı şeylerle de ben de karşılaşabiliyorum. Demek ki normalmiş burada da. dapat jodoh. Oh, dia duda, baru-baru meninggal istri. Keluarga ibu. Evet, evlilik işlemleri gerçekleşiyor. Bir yandan işlemlerimizi Foto dulu. takip ediyoruz. Foto ka juga, Bang. Harf hatası Ya. diye. Wih. Sama si ganteng. Hep beraber oturduk erkeklerle. Kava memuru da yanımda. Beraber oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bu bayağı bir sıkıntı yaşadığımız olayları anlatıyoruz. Ondan sonra öyle kahvemizi içiyoruz. Her şey yolunda. Hayırlısı bakalım. Saatlerdir aile arasındaki mevzuyu çözmeye çalışıyoruz. Birkaç problem oldu. Onları çözdük. Ekrem kardeşim, akrabalar, ondan sonra kolluk kuvvetlerinden geldiler. Neler oldu neler. Bazı şeyi anlatamıyoruz. Orada dayısı var yenge hanımın. Ade Kamu'ya. Orada kardeşi, kız kardeşi. Sakit Ade. Ondan sonra hep beraberiz. Ne hissediyorsun kardeşim benim? Böyle bazı sorunlar vardı. İşte hallettik. Konuşarak hallettik. Konuşmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bir daha olmaz diye ümit ediyorum. Yani seviyorum ya. Bir tane sevmesem bunun nazına katlandım.
Yani şimdi soracaklar ne oldu ne bitti diye de biz onu sonraki dakikalar belki anlatırız, bilmiyoruz, evet. Duruma göre bir toparlayalım, üzerinden geçelim. Çünkü ailevi mevzular var. Mutlu ol kardeşim. Tamam, yanındayım ben. Devam edelim. Bagiye ya. Otel odamızdayız. Ekrem'le konuşuyoruz. Bizim olayı anlatayım efendim. Bu polislerin gelmesinin de nedenini, her şeyini öğrendik. Sonrasında önce o nedenini anlatayım da sonra başımıza gelenleri ufaktan tatlı şekilde anlatacağım. Şöyle bir video, Palapo News diye, Palapo Info diye buranın haber kanalı bizi haber etmiş. 2 tane Türk gelmiş buraya. İşte kırsal bölgede Palapo'nun bir köyünde düğün yapmak için diye haber etmişler. Bu da hemen hemen 500 bine yakın izlenme almış. Palapo'nun nüfusu zaten 100 bin bile değil. Sonrasında bunu duyan bütün yerel makamlar, bunlar kim, bulun, araştırın diye bizi araştırmışlar, sorguya bizi sorguya çektiler. Ondan sonra bir şey yapmaya çalıştık ama hani anlamaya çalıştık. Acaba bir şikayet mi var, neyin nesi demiyorlardı. Mevzuyu, olayı öğrendik. Sorgudaymış aslında, bizi bir nevi ne derler, araştırmaya gelmişler. Ondan sonra sonrasında yenge hanımı orada bir odaya çektiler. Orada bayağı bir sıkıştırdılar. Ne oldu bilmiyorum ama eve gittikten sonra kızın suratı 40 karış. Ne olduğunu bilmiyoruz. İstemiyorum falan filan kelimelerini duyuyoruz tabii. Dedim Ekrem ne oldu oğlum, akşam bir sıkıntı mı vardı? Yok abi, her şey yolundaydı falan dedi. Ondan sonra dedim bu işte bir iş var. Devamında efendim ne olur ne biter dedim. Ben yalansa toparla, çünkü hani eksiğim varsa hani yanlış söylersem toparla, tamam mı? Ben şey yapmaya çalışıyorum, hani fazla anlatırsam o zaman kötü olursunuz. Sonra ben Ekrem'e dedim ki Ekrem bir sakin olalım, bir bakalım neyin nesi. Yenge hanım gözümüzün önünde bayıldı. Düştü orada, sürükleyerek aldılar, içeriye götürdüler. Hastaneye götürelim, yok. Orada bir saçmalık bir şeyler oldu. Akrabalarından bazıları gidin buradan demeye başladı. İşte değişik değişik laflar yemeye başladık. Sonra Ekrem dedim hadi kalk gidelim o zaman dedim. Oradan kalktık, çıktık. Otele geldik. Otele geldikten sonra biraz oturduk. Leblebiyle ekmek yedik. Leblebi, kuru leblebiyle ekmek yedik. Yani bir şey atıştıramadık daha, canımız çıkar diye. Ya, tansiyonumuz da düştü tabii, şekerimiz. Sonrasında yenge hanımla ailesi geldi. Özür dilediler. Orada bir ağlaşma oldular. Duygusal anlar yaşandı tabii. Devamında da barıştılar. Sıkıntı yok. Şu an için her şey yolunda mı kardeşim? Sorun var mı? Şu an için hiçbir sıkıntı yok abi. İşte sorunun kaynağını şimdi anladık ya. Tamam, iyice artık. Okay. Rahatladım yani. Olay buymuş da. Aynen. Olay buymuş. Abi adamlar da ne biçim sorguya çekti bizi be. Ne oluyorsun be birader ya? Yani bir de terörle mücadele gibi 20-30 kişi basıp da yani üzerimize gelip de nedir ne oluyor dedim ya. En sonunda bir de Immigration Office'den, göç idaresinden geldi. Ta oradan gelmişler. Oradan da geldiler şimdi bu kim neyin nesi diye. Orada patladık ya, bayağı bir sıkıntı yaşadık. Neyse birkaç gün buradan sonra çekip gideceğiz. Bir arkadaş aradı, Palapo'da yaşıyormuş. O gelecek, lokasyonu attım, bakalım gelir mi bilmiyorum ama Bekir abi dedi, ben dedi burada yaşıyorum dedi, 6 aydır dedi, bir iş yeri kurmayı düşünüyorum dedi. Tamam gel dedim, bir konuşalım, belki videonun devamında onu izlersiniz. Bilmiyorum artık, spontane gelişiyor her şey biliyorsunuz. Yani rastlantı sonucu çekiyoruz her şeyi devamlı. Hayırlısı, devam ediyoruz. Hadi Umut, 6 aydır hasretinden ölüyorsun, bir çikolata ye. Özlemişim abi. Çokomel. Çokomel de insana hasretlik, gurbetlik, o çokomeli var ya, lokum getirir, lokum. Leblebi sever misin? Leblebimiz de var. Efendim yanımızda Umut kardeşimiz var. Kardeşimiz Manisa'dan, değil mi? Yanlış olmasın. Manisalı kendisi. 6 aydır Endonezya'da yaşıyor.
hayat hikayesini ben dinledim birazcık ama biraz kendisine sorular soracağız. Ne yapıyor, ne ediyor? Hatıra olarak kalsın. İzin veriyor musun videonun çekilmesine? Olur ama ben daha önce hiç çıkmadım o kamera karşısında. Olsun, bir şey olmaz. Ben sana destek çıkarım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Hadi bakalım Umut, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Nasılsın kardeşim? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi çok şükür. Yaş kaç? 33. Kaç yıl oldu evleneli? Hadi tutup tolon müzik ya. Tutup. Ekim'in 8'inde 2 yıl olacak. Bir dahaki önümüzdeki ay 2 yıl olacak. 2 yıldır evlisin. Aynen. Türkiye'de yaşadınız. Türkiye'de 1,5 yıl yaşadık. 6 aydır da buradayım. Palapo'da. Bizi nereden buldun? Nasıl denk geldi? Onu da anlatırsan. Ya YouTube'dan zaten biliyordum ben sizi daha önce. Şimdi Palapo'ya gelince Palapo info sayfasına da düşmüşsünüz. Haberle. Haberlere. Onun yüzünden tutuklanıyorduk zaten. Sen biliyor musun mevzuyu zaten? Hani polisler bizi bastı. Onun sayesinde sen de geldin. Bir iyi yönü var, bir de kötü yönü. Bak iyi yönü Umut geldi yanımıza. Umut. Yani Ondan sonra bizi gördün. Dedin ki ben bir gideyim, bir konuşayım, merhaba diyeyim. aynen. Zaten bayağı görüyorum videolarınızı falan YouTube'da. Eyvallah kardeşim. Çoluk çocuk var mı? Var bir tane Canlı yerim. Kız erkek. kız 13 aylık. Buradan seni izleyecek. Ne söylemek istersin buradan memleketteki annene, babana, gurbettesin. 6 aydır ilk defa Herkese Türk selam çikolatası söylüyorum. yedim. Sık sık görüşüyor zaten telefonda. Gurbetlik zor mu? Biraz zor. İlk defa mı bu kadar uzağa geldin? İlk defa mı bu defa. kadar uzakta durdun ailende? Yani ilk defa. Hiç şu yurt dışı deneyimim yoktu daha önce. Yenge hanımla nasıl tanıştın? Instagram üzerinden tanıştık. Daha sonra Türkiye'de tanıştık. Geldi Kapadokya'da falan gezdik. O şekilde. Evlilik kararını nasıl aldın? Türkiye'de kız yok mu dediler mi sana? Bu soruyu sorarlar genelde değil mi? Diyenler oldu da hani tanıştırınca ailem de çok beğendi. Ahlakını, üslubunu Aynen. değil mi? Çok güzel bir ailen Çok olsun. saygılı biri zaten eşim. Peki Umut, Endonezya'yı taşınma kararı nasıl oldu? Neden Endonezya'ya geldin? Yani bu bölge biliyorsun ıssız. Bir tane Türk sensin burada. Evet. Tek Türksün. Biliyorsun değil mi? Evet. Palapo'da yaşayan tek Türk. Hatta Toraca bölgesinde de tek yaşayan sensin. Bu Kuzey Sulawesi'nin olduğu bölgede, Malako bölgesinden, Manado bölgesinden haricinde bu orta tarafında tek sen yaşıyorsun. Bununla Zaten net bir şekilde bilgisini insanlar verebilirim. görünce hani ünlü gibi davranıyor bana. Sürekli fotoğraf, video çekmek istiyorlar. Peki yaşanılacak bir yer mi sence? Yani çok yaşanılacak bir yer değil ama kötü bir yanını da görmedim şimdiye kadar. Devamlı geziyorum hani. Biz senin için görür müyüz kardeş? Vallahi bilmiyorum. Abi görmeyin ya boşver. Biz senin için görürüz kardeşim. Peki Umut hani şunu diyor musun? Ben buraya geldim. Her şeyin adapte oldum. Çok rahat hayatım var diyor musun? Yoksa bazı zorlandığın şeyler var mı? Seni zorlayan burada yaşayan? Yemek konusunda biraz zorlanıyorum ama o konuda da eşim hani biraz bildiği için Türk yemeklerini, sevdiğim şeyleri o yardımcı Yapıyor değil mi? oluyor. Aynen yapıyor. Onun nedeni de şu olabilir mi acaba? Hani daha öncesinde 1-1,5 yıl Türkiye'de yaşamanızın avantajı olabilir mi? Evet. Onun da avantajı var. Bir de eşim de zaten daha önce 2-3 kere daha gelmişti Türkiye'ye. Orada da öğrendi her Yani şeyi. biliyor da kültürümüzü Peki falan. Endonezyalılar hakkında düşüncen nedir? 6 aydır kısa bir süre de olsa hani Ekrem'e göre uzun bir süre, bana göre kısa bir süre ama bu sıcağı sıcağına anlatmanı istiyorum. Ne düşünüyorsun Endonezya halkı hakkında, kültür, gelenek ve görenekleri? Bir de senin bulunduğun bölge 6-7 din diyorum, dil değil, dilde daha çok var. Karman çorman yaşanılan bir yer. Yani bu kadar karışıklığın içerisinde bu da neymiş, şu da neymiş falan diyor musun? Toraca'ya gittin, Ölüler Diyarı'na gittin Evet. mesela. Ne hissettin? Düşüncen nedir? Yani oralar biraz daha değişik tabii. Ne gördün? Ama ya orada Her yer ceset. yani her yer ceset. Yani biraz şey yaptın mı? Ne oluyor falan, tırstın mı? İnsan bir tedirgin oluyor mu? Ben daha önce hani YouTube'dan videolardan da biraz izlediğim için çok farklı gelmedi o yüzden. Mağaralara girdin mi? Yok girmedim. Sen tüfüze yakalanırdın benim gibi de. Peki güzel kardeşim hani kültürü hakkında ne düşünüyorsun? İnsanları hakkında, yemekleri hakkında? Abi diğer yerler nasıldır bilemem. Burada her adanın kültürü biraz daha farklı. Hani benim eşimin olduğu ailesi falan çok sıcakkanlı. Hepsi iyiler. Sana iyi davranıyorlar mı? Tabii.
Annene babana buradan diyebiliyor musun? Gözünüz arkada kalmasın. Özür dilerim. Babam mı rahmetli olmuş? Evet. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Özür dilerim. Annene buradan diyebiliyor musun? Gözün arkada kalmasın. Rahatım ben. Evet. Şöyle bir ayağa kalk da boydan göstereyim lan. Annen izler belki. Zayıflamış mı baksın. He. Ya burada spor yapıyorum her günden de. Zayıflamadın değil mi? Biraz zayıfladım. Zayıflarsın ben sana söyleyeyim. İlk sene zayıflamadın. Ama kendimi zayıflamak istiyorum. He. Niye zayıflıyorsun lan? Ya futbol Benim boyumda adamsın, 2 metre boyunda. Sonra. Futbolu boş ver, sen ne yapacaksın bu yaştan sonra? Futbol mu oynanır? En azından kendine bak, 120 kilo olacaksın ki en azından şöyle vurdu muydu suyunu çıkaracaksın kardeşim. Canlı yerim seni. Ben geldiğimde mesela çok göbekliydim, şu an eridim biraz. Yani diyor musun, tavsiye ediyor musun? Zayıflamak isteyen varsa gelsin. Buradan seni izleyenlere, değerli izleyicilerimize, seni sevenlere ne söylemek istersin? Herkese selam söylüyorum. Zaten hepsiyle görüşüyorum sık sık. Bütün arkadaşlarım, çevrem. Dediler mi ne yapıyorsun, neye gidiyorsun oralar, ne işin var? Yani diyen çok oldu. Umursamadın, Aynen. çıktın geldin. Aynen. Mutlu musun? Mutluyum ya. Fazla söze gerek yok. Devam edeceğiz değil mi? Konuşacağız sonra. Efendim, devam ediyoruz biz. Aralıklarla sohbeti açarız. Hayırlısı bakalım. Ara çok yağmur ya. Aynen. Evet, çıktık yola. Umut kardeşimizi de aldık. Sonrasında Ekrem, ben hep beraber önce Umut kardeşimin evine bir ziyaret edeceğiz. Sonrasında da bakalım bilgisi. Ondan sonra hayırlısıyla biraz sohbet muhabbet edeceğiz. Sonra dışarıda bir yemek yeriz. Buranın AVM'si mi var Umut? AVM de çok küçük yani, öyle büyük bir şey değil. Oraya gideriz, bir bakarız ne var ne yok. Bir de bir video çekeriz. Burada 2 tane AVM gibi yer var. Umut İkisi de bak, ufak. şu dağı görüyor musun? O dağın arkası Toraca işte. Şurada bak, güneşin battığı yer. Toraca derler. İnanılmaz yüksek orası değil mi? Aynen. Evet, geldik. Kardeşim ışığı yaksana şöyle. ha. Birazdan video çekeceğiz ama Umut kardeşimin eşini de aldık. Çocuk misafire elinde kalmış. Nereye bıraktınız çocuğu? Halasının da yani. Halasının evinde kalmış. Ondan dolayı getiremedi ama olsun. Bir daha denk geliriz nasip olursa. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Orada sohbet muhabbet ederiz. Devam. Palapo'nun en büyük AVM'sine geldik. Bu kadar. Hep çamaşır var, kıyafet var. Başka da hiçbir şey yok. Gelmişken gezelim dedik. Fiyatlar Jakarta'ya göre daha uygun, daha nasıl söyleyeyim, sabitmiş. He? Umut ne diyorsun? Fiyatlar daha mı uygun bura? Burada daha uygun bence. Fiyatlar dedin 6 ay önce geldiğimdekiyle aynı dedin. Değişkenlik hiç göstermedin. değişkenlik yok. Arada indirim oluyor, yükselme olmuyor. Hadi bakalım. Yukarıda ne var? Yukarıda giyim Sinema mağazası falan var mı? Sineması falan, her şeyi var burada. Bu kadar değil mi? Başka bir şey yok. Aynen. Alt Migros gibi öyle alışveriş alanı. Aslında Migros'a bir girsek bir baksak. Migros demişiz alışverişe. Aynen, bir fiyatlara bakalım. Gel buradan. Bak, televizyon da var burada. 20.000 lira. Şu televizyon 20.000 TL. Hemen hemen. Amfiler falan da efsane. Pirinç, şeker, yağ. Bunların fiyatına baksak gerisi anlaşılır zaten. Bak böyle, erik mi bu ya? Erik değil. Yo, üzüm bu. Üzüm bu. Ne diyor? Aynen. Kaç yapıyor ya? 100 lira. Hemen hemen 90 lira yapıyor. Yani 90. Ya. Pahalı. Ama şimdi Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Yok, Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Ondan dolayı pahalı ya da ucuz diyemem. Muz çok var. He? 50 TL. Evet. Ya. Şimdi Türkiye'de de hep pazarı geziyordu. Bilir fiyatları benden iyi bilir. Gıdaya bakalım abi. Pirinç. Genelde ben her gittiğim şehirde marketlere girerim. Bakarım. Ama şöyle, hani sizin bileceğiniz şeyler olsun istiyorum. Çok fazla böyle şeker, gıda. Bu sos mesela Türkiye'de yok ama bunun fiyatını göstersem ne anlaşılır ki? Yağlara gidelim ve pirinçlere bakalım. Değil mi? Oraya gel kanka, gel.
Makarnayı gösterelim ama. Makarna çok önemli. Bak. Şöyle bir makarnanın fiyatı kaç? 20 ribu. Ne yapıyor abi? 50 TL. 50, 48, 50 lira. 50 lira. Bir makarnanın fiyatı 50 TL. Türkiye'de ne kadar yorumlara yazarsınız. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şeker. Gel baba. 1 kilo şeker. Fiyatı ne kadar? 17,5. 45 liraya tekamül ediyor. Hemen hemen. 45. 45 Türkiye'de de aynı mı? Evet. 6 ay öncesinde geldiğinizde nasıldı fiyatlar? 1 kilo şeker kaç paraydı? Aynı değil. değişkenlik 1 kilo şeker. Yağa gelelim. Burada çeşit çeşit yağlar var. Zeytinyağları zaten göstermiyorum. Hiç pahalı. Bu palm yağları. En uygunundan bakalım da hani sonra yüksek fiyatlı olanı gösteriyorsun derler. Şurada var bak mesela. Bu ne? 2 litrelik yağ 50 ribu. Ne yapıyor abi? 100 liradan fazla. 120. 120 lira 2 litre yağ. Türkiye'de ne kadardı? En son geldiğinde. Tabi 6 ayda da enflasyon değişti şimdi de. Kafa gitti yani. Ve en son ben geldim. Senden önceyim ben. Haziran'da geldim ben. Ben unuttum mesela. Yani biraz daha şey. Pirinçler neredeydi yenge? Pirinç. Aa burada un var. Un var un. Sana pasta yapsın işte. 50 lira. 45 lira bu. Evet. Aynı. 45 lira. Türkiye. Aynı. Aynı. Türkiye'de aynı. Şeyler aynı. Bazı burada ucuz olan şeyler var. Genelde meyveler pahalı. Şey nerede bizim oğlan? Tropikal meyveler ucuzlar. Avokado da. Bak pirinçlere gelelim. Şöyle 5 kiloluk pirinç ne kadar baba? 75 ribu. Ne yapıyor? 175 TL. 200 lira. 200 liraya tekamül ediyor. 5 kilo pirinç 200 lira. Hemen hemen. Burada hazır tüketimler var biliyorsun noodle'ları. Nugget pardon. Türkiye uçumu. Alıyor musun bunlardan hiç eve? Patates alıyorsun. Diyecekler ne bağırıyor bu? Tavuk ayağından aldın mı hiç? Tavuğun tanesini soralım mı? Böyle tavuğu 34 ribu değil mi? Ucuz. Burada ucuz. Burada ucuz değil mi? Pahalı. Türkiye'de kaç para? Evet. Türkiye'de 250. 250, burada 90-100 lira. Bak Yarı yarıya bu neredeyse. 90 lira. Bu Türkiye'de kaç paraydı? 250. Bir tavuk, 1 kilo tavuk. Aynı. Bak onu bilmiyordum, vallahi bilmiyorum. Hemen hemen yarıdan bile daha fazla. Hadi gel abi. Bu ne? Kuşbaşı mı oluyor? Kuşbaşı değil mi? Kuşbaşı diyorlar değil mi buna? 100 lira. Yok Ucuz bu burada. kaç gram? 238 gramı bu ama. Evet. 40 Türkiye, ribu. Türkiye, O zaman 400. bu 100 lira abi. Evet 400 böyle 400. Türkiye. Böyle 400 lira. Evet. Bu 100 lira. Burada 100 lira. 100 lira. Pahalı Türkiye. Yengem pazarı iyi biliyor. O çok biliyor ya. Para Vallahi hesabı. gezdin hep her şeyi biliyorsun Türkiye'de değil mi? Fiyatları benden iyi bilir. Vallahi helal olsun. Her yeri gezmiş. Yumurtanın fiyatı ne kadar bir koli hatırlıyor musun? 150. Evet. 150 miydi? 150. Değerli izleyicilerimiz yorumlarda belirtirsiniz. Güncel 6 ay önceki 150 lira şu an kaç para yorumlarda yazın. Bir kilo yumurta değil, bir 100 gramlık yumurta Belki Türkiye'de 200 bile olmuştur. olabilir. 1 kilo yumurta kaç para? 34 ribu yani hemen hemen 100 lira. 1 kiloda kaç tane alıyor? Türkiye 30. 34-35 ribu. O da 100 liraya tekamül ediyor. O da şöyle söyleyeyim. Şu anki kur farkıyla söylüyoruz sonra bizi linç etmesinler. Bekir bir yıl sonra izlerler sonra Bekir diye sen yalan söylüyorsun derler. Senin şu meşhur patatese bakalım gel. Patates burada pahalı. Patates pahalı. Patates black. Niye böyle bunlar? Berapa? Daha olmamış ki yenge bunlar. Türkiye kentang. ucuz patates. Vallahi patates yazmıyor. Fiyatı herhalde çok pahalı. Şunlara bakalım. Şunlar tatlı patatesler, şekerli. Oh patates ucuz. He, bu da 18 ribu. Böyle bir parçası 50 lira şu. Şöyle 50 lira patates. 50 lira. Türkiye ucuz. On TL on the. Şöyle sarımsak ne kadar yenge? Bu sarımsak. Bak bakayım sen anlarsın. Soğan da çok pahalı. Ada. Şöyle. Orada. Burada yok, burada yok.
5 nokta mı? Ha. Evet. Bawang ya. Bawang. Ne yapıyor? 120. 120 lira aynen doğru. 1 kilosu 120 lira. Doğru. Ayna Turki. Soğan ne kadar yenge? Ne, soğan pahalı burada. Kaç? 1 kilo kaç para? Bir boyle Evet. 5 rupiah. Bir tanesi 5 liraymış. 15 liraya. 12-13 lira de. 13 lira de. 1 kiloya kaç tane eder? 4 tanesi 1 kilo. Evet. Boyle bir 5 rupiah. Soğanı tane üzerinden mi satıyorlar? Evet, Bir tane değil mi? bir tane. Bak inanılmaz bir şey. Türkiye'de 4-5 tanesi 15 lira. Ya. Soğan Türkiye'de ucuz mu? Burada pahalı Ya. soğan. Ha, bulduk işte. Burada da mesela Türkiye'de olmuş pahalı. Oğlum doğru. Limon gel. Limon burada pahalı. Yenge limon niye pahalı ya? Çok pahalı. Evet. Burada yeşil Çok pahalı limon burada. oluyor. Bu bildiğimiz salata limonu. Aynen. Tanesi kaç para yenge bunun? 15 rupiah ne kadar ini? 15 rubu Turkis? 45 lira. 45. Aynen, 45 lira. Bir tane 45. 45 lira tanesi. Çok pahalı. Tanesi 45 lira efendim. Limonun tanesi. Burası Palapo, Slovasya adası, Palapo şehri. Umut kardeşim tek Türk burada yaşayan. Yengem hesap yapıyor. Elma da pahalı. Elmanın tanesi kaç para yenge? Kilo olarak mı? 100 gram mı bu? 100 gram olaraktan Bir satılıyor. tane. Yok bir tanesi değil de 2 tanesi 100 gramdır. Şöyle söyleyeyim tahminimce kilosu efendim 1 kilo elmanın kilosu 120 lira. 120 lira. Aynen hemen hemen 120. Elmanın başkenti Niğde ya zaten. Öyle küçük bilgiler vermeye çalıştık ama bak burada da üzüm var, salkım üzüm. Bunların hepsi Avustralya'dan geliyor bu arada. Endonezya'da üzüm, elma, kayısı, şeftali herhangi bir şekilde yetişmiyor. Şöyle bir üzüm 60 lira. Bazıları 90 lira. Çok ağır olanlar şu mesela 80 lira şu mesela. Bak 30 ribu diyor. Çeşit şeyleri, fiyatları var. Aa yenge. Şey diyeceğim Umut. Neydi? French ne diyorlardı onu? Gel şunun adı neydi? Yenge bunun adı neydi? Neydi bunun adı? Air fry ya. Ha. Bunların fiyatları ne kadar yenge ya? Sen şöyle bir göster. Bak Türkiye'de çok inanılmaz pahalı bunlar. Burada elektronik ucuz ya. 2000 TL Turki. Ya 2000 TL. Şu kaç para bak mesela? Şöyle. Gabar'ın malzemesiymiş. Bu da hemen hemen 600 lira. Bak 600 lira ben söylüyorum efendim. 1100 lira, 1200 lira. Şunun yazmıyor. 1000 lira şu. Ayna böyle. Ama şimdi kaliteden kaliteye değişiyor. Bu da biraz daha güzele benziyor. Bu da hemen hemen 1000 lira. 1100 lira. Air fry bunların hepsi değil mi? Bu da 1200 lira. Bu, bak bu güzelmiş abi. Bu 2500 lira. 3000 liraya yakın hemen hemen. 2600 lira. Şu hemen hemen 1700 lira. Fiyatları değişiyor. Böyle çeşit air fry var. Patates kızartması makinesi. Burada alınacaksa zaten televizyon, laptop, telefon Klima, alıp da klima Türkiye'ye ucuz. götüremezsin zaten. Klima ucuz. Araba ucuz. Telefon mesela iPhone 17'ler Yeni yeni çıkmış. çıkacak. Türkiye'de çok pahalı yani çıkış fiyatı. Burada bayağı ucuz. Yenge iPhone 17 kaç paraydı burada yeni çıkacak? 17 20 milyon rupiah. 20 Pro milyon. Max yani 50 milyar falan. Yok la 50 milyon değil ya. 50 milyon değil değil mi? Yok, Liverpool'un 50 milyar değil. milyar. Bizim Türk 50.000 lirasına TL. çevirince. He. Şimdi tekrar anlatalım. iPhone 17 Pro Max yeni çıkardığı modeli ne diyor? 20 milyondan aşağı değil tabii. 20-25 milyon arası. O da Türk parasıyla 60.000 TL yok. En fazla mı 60-70 bin TL. Ben yine onları gösteririm size gezeceğimiz Yani zaman. çıkış fiyatını 18-19 bin Türkiye rupiah diye pahalı. getiriyor. 100 bin. Ne kadar? Türkiye'de pahalı yenge 120-130 lira falan civarında. Evet, burada ucuz. 158. iPhone 17 iPhone 158. Görmüştüm ben fiyatları. Ne yapıyorsunuz ya? Ayıptır ya. Umut'la işin evlerine bıraktık. Şimdi durmak yok. Gecenin yarısı da olsa ne zamanı? Kıyafet deneme zamanı. Prova yapmaya geldik. Gir kardeşim. He? Masuk ya. Hadi gir. Buranın Palapo kültürüne ait
Kıyafet deneyeceğiz. Esselamu aleyküm. İzin boleh? Boleh. Kamera. Buna bir ev hem de iş yeri gibi. Kıyafetler de bu şekilde. Jelek kau jelek begini. Oh my god. Coba itu coba dulu. Rengarenk olacaksın. Bir de şu kafana şunu mu takacaksın acaba? Padişah gibi olacaksın be. Şuradaki Alaaddin'in sihirli lambasına benziyor bak. Yengem de şunu takacak ya. Teker gibi bir şey, bu nasıl bir şey ya? O kafaya nasıl sağlıyor? Çiçekli var ya. Bir beden büyüğü daha olması lazım. İçerisinde tişört olduğundan dolayı dar gelebilir. Bir de yırtmaçları olmadığından dolayı arkada birazcık daha sert duruşu var. En iyisi bir beden daha büyük olması. Ne yaptı bana? Güzel oldu diyor. Yok boş ver. Boş ver dediğine göre bir şey var ya. Hadi hayırlısı. Çok. Bak seni bir giydirecekler görürüz. Carikan jodoh. Iya. Jamu kok kamu Ona begitu? neşer mi Oh, kalacak? pada pagi begitu dia. Ne hissediyorsun kardeşim? Kayak berisi. Hiçbir şey hissetmiyorum. Neden? Bilmiyorum işte bir şeyler yapıyorlar ama. Ne yapıyorlar abi? Etek giydiriyorlar. Ne yapıyorlar? Video ki kali video ki. En güzeli de ne biliyor musunuz? Hani kültür ve traditional, yani adetlerini her yerin farklı farklı kıyafetleri, gelenekleri oluyor. Onları damatlarla beraber ben de izliyorum, görüyorum. Her yerde farklı adetleri öğrenmiş oluyoruz. Burada da farklı bir şey öğrendik. Mumya gibi yaptılar seni kardeşim. Mumya. Tapi pastikan kok ini jangan dibawanya. Oke. Kalau sudah kayak begini, oke. Tişu. Ada. Hot ya, hot. Tişu ver bana acı. Veriyoruz. Hemen geliyor. Bu şıpır şıpır terledim. Hidup atau mati? Ne mati? Yo sen beni matiyle övmezsin. Hidup atau mati? Şakacı. Şaka yapmayı seviyor herhalde. Ne oldu, tansiyonum düştü? Tansiyon yükselir benim. Düşmez. Kardeşim. Motor begitu ya. Nggak mau tuh piano. Bukan tuh piano. Ih, marahnya gitu. Nomor 8 ini. Nggak masuk dia. Nggak masuk. Nasıl? Bence bagus. Ha? Makan you need bigger? You need bigger? Is it small? Ya ben bigger kafa. Oke. Jamu mau dia pakai anu tapi boni ini mau sebentar ada ini. Nggak mau This itu. is traditional. Gini, Traditional hair. Just try yes. Just try aja. Oke. Sini. Tabe ya, Dek. Tabe ya. Tabe. Tidak bagus. Sama satu bulan anak. Boleh begitu kamu? Enggak dia video. Böyle mi oluyor? Wow. Ini Oğlum bu böyle değildi lan. Iya. Videolarda izliyor mu? Böyle değildi. Yes. Şunu yönünü çevir. Sama Ale kamu udah Yönünü çevir yönünü. Böyle. Enggak, ini tuh adat dulu ya. Dulu begitu miring. traditional Ah. hair. Gaga. हमारे तुम्हारे जन्म hanım sanım. Bagus. Yeah. Tamam işte ya. Allah Allah. Bunun şeyi yok mu? Burayı da bağlayın. Cuca. Şu bunu da bağla. Ha, bağla bunu. Baru gue deh. No, bağla. Oh, tuh.
Pada mohon ke hehe. Boleh. Nah. Ya. Ya, cucu. Bunu da böyle baba. Ne yapıyorsun lan? Asker gibi olduk abi. Ha. Olmaz ama. Böyle mi sallanacak? Pengantin model, pengantinmu. Gagal. Sabar, sabar. Sabar dulu, gagal. Dik mi duracak? Ya. Anlamış gibi ya diyor bir de. Okey mi? Kamu ganteng banget. Ne diyorsun bana? Good. Bu? Cucu me? Cucu me? Bu yanlış Çikomen diyor, söyledi. çikomen. Çikomen diyor. Meong. Cucu meong. Bak. Ya, ada meongnya. Çuçum meow. Meong. Apa? Çuçum meow. Ah, cucu meong. Çocuk meow. Ya. Yengeme baksana ne kadar eğleniyor. Belki de uzun zamandır hiç eğlenmemiş. Apa sangat? Çocuk meow. Gagal loh dia pakai tapi begitu. Ah, mending ini. Bawa Bagus. saja dua ya. Bence güzel abi. Ne hissediyorsun? Beğendim. Güldük eğlendik tabii ama makarasına tabii eğleniyorlar. Hani ters takıyorlar bilmem ne. Bunlar şakasına. Ne diyorsun kıyafetlerine? Kıyafetler güzel. Hı? Sevdim. Nanti Sevdin ini, değil mi? ini agak ke belakang gini bagus. Neye benzedin birader? Wes, sudah. İngiliz kraliyet ailesine benzemedin mi? Prince Charles. He Prens Charles'a ona benzedin. ha. Artinya. Power Rangers diyor. Power Rangers diyor. Power Rangers de ya. Ne bileyim oğlum. Ya kan? Aşkım. Sayang? Aşkım. Aşkım. Beğendin mi? Mana Mana? aşkımku? Suka. Suka? Kamu. Ya okey. Oke. Tamam canım. Ama bak bu böyle, bunu ben beğendim. Böyle yapalım mı bunu? Şş, diksene bunu buradan. He? Müdür. Dur, şöyle yapalım. Ha bak yap bunu böyle. Yarın sabaha dik bunu. De gaga mau pakur. Olur mu? De gaga. Öyle olmuyor mu? De gaga. De gaga. Bantla yapıştıracaklarmış orayı. Sayanku. Ay, aşkım. Böyle. Evet, evet. Tamam canım. Ne istiyorsan sen tamam desene. Okey ya. Ya istediğin evet dedik mi olmadı? Bu kıyafet de be birader. Evet, kıyafet değil mi? Ha. Vallahi epek bir giyermiş. Giyerim Delikanlı adam ha? Aslanım benim be. Sayanku için yapmayacağımız şey Kim yok. için? Sayanku O ne için. demek? Aşkım. Aşkın için her şeyi yapar mısın? Yani Etek bile giyerim diyor. giyerim. Bir şey diyeceğim demeyeyim şimdi videodayız. Ini nanti askam. Aha küpe getiriyorlar dur. Askam. Ay işte no aşkım. No kamutudan. Ini askam. Oh, aduh. Salah. Tamam. Wrong. Tamam de bana. Yaman. Tamam. Emang. Ya. Ha, ya da neydi? Tamang sini. Sodara. Saudara. Saudara. Sister. Sister. Oke. Kemon. No aşkım. No askam. Ini askam. Benim aşkım o. Askam. Lihat dulu askamnya. Oğlum aşkım deme bana. You Tamam. askam. Askam. Just askam ke. Dah? Ya. Bir bak bakayım şöyle. Bir kameraya poz ver aslan kardeşim. Gagal. 5. Prens, 7. Veliaht, 6. Sultan. Say gidiyor Ne bileyim 10. Askam. O ne? Askam. Bak. Sister. No aşkım. Brother. Bak. Saudara. Ini askam. Bak şey de takıyorlar bak. Anu, tenang isi menimut. Oke. Re, Bak bakayım bir. kenapa ada teh Yamuk durdu. dia di Ya. Olsun. Yamuk durdu. Ya apa yang betul?